Miami'de Harlem semti. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, günlerden salı ve Avva günümüz. Gördüğünüz gibi en büyük rakibim Avva'da Murat Boz. O da ben de o kışlıkları kuşanmış. Ben biraz daha içeriden yayın yaptığım için daha içeriden kıyafetlerle karşınıza geliyoruz. Avva bildiğiniz gibi bir Türk markası ve özellikle Türkiye'de çeşitli montları, biraz önce Murat Boz'un üzerinde gördüğünüz montlar, eksi 15 derece artı 15 derece Türkiye gibi değişken bir coğrafyaya çok iyi hitap eden teknolojik tasarımlı montlar üretmişler. Aynı zamanda kışlıkları da gayet şık görüyorsunuz. Sadece yazın tiril tiril gömlekleriyle değil, kışın da daha farklı trikolarını giyiyoruz. Ben de ekip arkadaşlarım da. Geçen gün Murat Boz'la spor salonunda karşılaştık. Aynı spor salonuna üyeymişiz. Bir selamlaştık. Ya dedim alınmıyorsun değil mi? Ara sıra takılıyorum dedim. Yok ya dedi, hiç alınganlık olur mu dedi. Bu arada ben Murat Boz'u ilk kez görüyorum hayatımda. Murat Boz Hulk gibi bir adammış meğerse yani. Bayağı kaslar, baslar. Utandım ben karşısında. Karşısında ezik kaldık yani. Sadece adam yakışıklı değil, bir de kaslıymış yani. Dedim ya bu kadar kaslar normal mi? Kenan diyor ki ya onu ben size bir ara anlatayım. Onun başka bir hikayesi var diyor. Artık onu da bir ara dinleriz yani. Bir pengueni konuşuyoruz. Sadece biz değil, bütün dünya. Tamam, bir sürü şey konuşuyoruz. Davalar var, tutuklamalar var, gözaltılar var ama herkesin WhatsApp'ında ya da açtığı zaman sosyal medyada storylerinde bir belgeselde çıkan dağlara yürüyen, onun orijinalini verelim önce. Dağlara yürüyen bir belgesel vardı. 2007 yılında çekilmişti bu. Bir penguen ailesini anlatıyordu ve de sürü bir yere doğru gidiyor. Bir tanesi sürünün gittiği okyanusa değil, tam ters yöne doğru gidiyor. Şimdi ta yıllar önceki bu şey bir anda sosyal medyada bütün dünya çapında viral oldu. Nasıl olmasın? Yani işte biraz önce gördünüz mesela. O penguen bak burada yola çıkıyor şimdi. Ya bu kardeşim nereye gidiyorsun? Önünde dağlar var. Bütün sürü gitmiş öbür tarafa. Balıklar okyanusta, okyanusta. Bu alıp başının dağlara doğru gidiyor. Ve de sonrasında bu penguenle ilgili pek çok videolar, caps'ler yapıldı. Şimdi getirelim onları mesela. Reklam filmde mi oynatan istersin? Saadet Partisi durur mu? Hemen Saadet Partisi'ne geliyor diye bir tane video çekmişler. Çok matrak şeyler de var. Yok arkadan mesela kadın geliyor. Ver bir sesini de ver. Bak diyor evladım dur bir dolma vereyim yapıyor. Ver sesiyle ver dinleyelim. Uzun Bir yandan ince bir yoldayım. gördüğünüz gibi böyle şeyde Sivas'a götüren mi dersin? Yani o kadar çok caps'ler ve şeyler var ki kayak yaptıran mı dersiniz? Penguen dünyayı turluyor şu anda. Peki ne oldu da bu penguen bu kadar herkesin bir anda diline dolan? Bir tane penguen sonuçta. Muhtemelen Güney Kutbu'nda yaşıyor, bakıyor. Daha sonra ölü bulmuşlar. Biraz bu penguen hakkında konuşmamız lazım. Yani çünkü bu penguen bize neyi anlatıyor? Şimdi Selçuk Şirin'e de soracağız. Şöyle bir baktım ben ya. Aslında bu bizim bu sürü psikolojisinden bir anlamda kaçışımızı da simgeliyor gibi. Biraz derinleştirelim mesela. Öyle sadece penguen yürüdü, 2 tane reklam film çekildi, bir tane caps yapıldı değil. Baktığın zaman sürü aslında bu yön duygusunu veriyor ama bedeli de ağır oluyor. Çoğu zaman düşünmemeye başlıyorsun mesela. Sürü düşünmeni istemiyor, sorgulamanı istemiyor. Sana susmayı öneriyor. Hep beraber davranmayı öneriyor. Farklı davranırsan bir anda kendini sürünün dışında buluyorsun. Bütün toplumlarda da aslında 3 aşağı 5 yukarı penguen hayatlarının farklı versiyonlarını yaşıyor diyebiliriz. Ve o penguen denize değil de soğuğa, bilinmeyene yürürken belki de hani Nietzsche'nin sürü ahlakından kaçışını ya da ne bileyim Thoreau'nun Walden'de yalnızlığı seçmesini, Tezer Özlü'nün yolda olma ısrarını hep aynı yarayı gösteriyor belki de. Kalabalıklar insanları çok çoğaltmıyor. Aslında o sürünün içinde eritiyor ve bir anlamda siliniyor. Bu noktada da aslında yalnızlık bir eksilme değil, böyle tam bir yüzleşme olarak devreye giriyor. Nasıl mesela? Mesela bakıyorsun Kafka'nın Gregor Samsa'sı var değil mi? Evin içinde ama hayatın dışarısında duruyor her zaman. Ya da Oğuz Atay. Tutunamayanları herkesin aynı dili konuşmadıkları için yalnızdır. Ya da Erhan Bener. O artık yalnızlık değil, buna
bu sürü içindeki ya da bütün toplumlar içindeki yalnızlaşmayı tekilleşme diye tanımlıyordu. Veya Camus'un Marsult'u kalabalığın ortasında sessiz bir yabancıyı anlatır bize. Ya da Diyojen mesela fıçıya çekiliyor değil mi? Bütün herkes her şeye itiraz ederken. Spinoza alkıştan uzak duruyor mesela. Ya da Virginia Woolf kendine bir oda istiyor. Çünkü diyor ki insan ancak yalnızken başkasının değil, kendi sesinin yankısını duyuyor. Evet, bir penguen deyip geçiyorsunuz ama aslında baktığınız zaman o penguen şu anda bizim dile getirmediğimiz, unuttuğumuz, unutmamızı istenen pek çok şeyi de aslında bizlere fısıldıyor. Aslında bugün biz Selçuk Şirin'le aşk bitti mi diye konuşacaktık. Dedim ki ya onu bir hafta erteleyelim. Hocaya soralım dedim. Hocam sen ne düşünüyorsun? Neden dünya çapında viral oldu bu penguen meselesi? Cüneyt merhaba. Yeni bir konuyla yine beraberiz. Bu penguen dün sizin programda ben de izledim. Bütün dünya bir pengueni konuşuyor. Tabii olayın iki boyutu var. Bir penguen tarafı, bir insan tarafı. Penguen tarafında ben yayına gelmeden biraz daha araştırdım. Muhtemelen penguende biyolojik bir sebep olduğu söyleniyor. Anatomik olarak herhalde bir sıkıntısı var. O yüzden disorientation yani yön duygusunu herhalde yitirdi ki dağlara doğru gitti, ters istikamete doğru gitti ve bir anlamda ölümüne gitti. Bu videonun yıllar sonra, yayınlandıktan yıllar sonra ki bu belgeseli sen de ben de hepimiz çıktığı zaman izlemiştik. Şimdi bu kadar popüler olmasının bence şu ana dair bir sebebi var. İnsanlar bu kısa klipte aslında kendilerine dair bir şey gördüler ve ona muhtemelen tepki gösterdiler. O da şu bence, dünya hakikaten belirsizlikler çağından geçiyor. Geçen bir programda bana sormuştun sen bu 2026 yılının kelimesi ne olacak diye henüz yeni başladık. Ben o zaman sana programda değil sohbet ederken söylemiştik. Ben demiştim ki belirsizlik. Gerçekten ciddi bir belirsizlik içerisinden geçiyoruz. İnsan her zaman önünü görmek ister, gideceği yönü görmek ister. Şu an bütün dünyada, Türkiye'de, Amerika'da, her yerde yapay zekadan kaynaklı, işte politik belirsizlikten kaynaklı, ekonomik krizden kaynaklı ciddi bir rahatsızlık var. İnsanlar kendileri bir araya geldiğinde, topluluk halinde olduklarında, gördüklerinden, duyduklarından rahatsız oluyorlar. O yüzden bu penguenin o sürüyü terk etme hali herkeste bir rahatlama yaratmış olabilir. Bence biraz onu gördük biz bu penguende. Yani ya madem öyle ben sürüyü terk ediyorum duygusu var. Bu birinci sebep olarak ortaya çıkıyor. İkincisi de bence herkesin içinde bir kaşif var. Herkesin içinde acaba işte bu dağın ardında ne var sorusuna yanıt arama dürtüsü var. Sadece cesur olanlar bunu yapabiliyor. Yani hepimiz diyoruz işte köyü terk edelim, sürüyü terk edelim, işte mesleği terk edelim, işte başka şeyleri terk edelim, alışkanlıklarımızı terk edelim. Çoğu zaman bunu yapamıyoruz. Bu penguen bunu yapmış ve hepimiz o penguende biraz da o içimizdeki cesaretin bir örneğini gördük. Ama ben sana şunu da söyleyeyim Cüneyt'ciğim. Ben bunu izlediğimde aklıma Kafka geldi. Franz Kafka'ya soruyorlar. Özgürlük nedir diye. O da diyor ki özgürlük gitmektir diyor. Soruyorlar Kafka'ya nereye gitmektir? O da diyor ki bir yere gitmek değil buradan gitmektir. Bence hepimiz bütün dünya bu penguende özgürlüğü gördü. Çok teşekkür ederim hocam. Bakın bir penguenden yola çıktık, nerelere geldik? Hatta daha da devam edebilirim. Fatih Altaylı'nın neden siyaset konuşmadığına kadar da götürebiliriz yani. Ya da konuşmamaya karar verdiğine kadar. Biliyorum bu alışılmış düzen içinde devam etmek, hayata hiçbir şey olmadan, risk almadan yaşamak belki de daha kolay. Ama Fatih Altaylı gibi isimler risk aldılar. Ve pek çok kendileri yani çok konforlu bir hayat sürebilecekken ülkenin farklı dertlerini konuştular, dile getirdiler. Ama şu anda görüyorsunuz ki aslında çok fazla da bu yaptığımız yerler bir yere de ulaşmıyor gibi geliyor. Öyle bir duyguya da kapılıyorum ben. Sanırım Fatih'e de hak veriyorum. O da böyle bir duyguya kapılıyor. O yüzden biz de yayın içeriğimizi değiştirdik farkındaysanız. Yani bizim 2 yıl önce yaptığımız YouTube'da hani benim her şeyi yorumladığım bir yayıncılıktansa biraz daha formatımızı değiştirip fabrika ayarlarımıza döndük. Yani benim ta 36 yıl önce mesleğe ilk başladığım 32. gün günlerine geri döndük. Ve de biraz bilgiyi sizlerle farklı boyutlarıyla paylaşalım istiyoruz. Aslında her şeyi biliyorsunuz artık. Çünkü o zamanlar böyle bir sosyal medya yoktu, Twitter yoktu, ne bileyim Instagram yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Bir TRT vardı. O yüzden de 32. gün diye program vardı. Ayın 32. günü hani. Her ayın başında yapardık ki ayda bir yayınlanırdı ta o zamanlar. Şimdi biz artık bunu günlük 1 saat formatında yapıyoruz. Hatta
Bugün yarın bu yayınları tamamen İngilizce online'da dinleyebileceksiniz. Şu anda yeni programa girdik. Arkadaşlarımız ayarlamayı yapıyorlar. Artık hani bazen yabancı ülkelerdeki izleyicilerimiz diyor ki ya Cüneyt biz seni izliyoruz ama eşim anlamıyor. Hatta karşılaşıyoruz mesela Amerika'da. Diyor ben seni biliyorum diyor İngilizce. Ama diyor ne dediğini anlamıyorum. Artık ona göre ayarlayabiliyorsunuz ve direkt dil seçeneğinden İngilizce şimdilik. Önümüzdeki günlerde de 90 dile gelecek ve de bütün dünyaya konuşan bir noktaya geliyoruz. Dünya değişiyor, her şey değişiyor. Davalar da değişiyor. Bugün bir dava başladı. Aziz İhsan Aktaş davası. Son yıllarda çok ibretlik ve ilginç bir dava bu. Çünkü Aziz İhsan Aktaş bir müteahhit. Belediyelere, ta AK Parti döneminden beri çeşitli belediyelere, devlet kurumlarına iş yapan, tırnak içinde söylüyorum. Ve de anladığımız kadarıyla iddia ki rüşvet dağıtan bir isimmiş. Bu iddia derken kendisi ifadelerinde kendisi belirtiyor. Ve de şu anda bu davada aslında 700 yılla yargılanıyor. Ancak bugün davaya geliş şekli, polis korumaları, etrafındaki ortam, yüzünün gülmesine baktığınız zaman sanki yani kendi ifadelerinde söylediği gibi rüşvet veren değil de mağdur gibi bir hava var. Bu dava biraz açalım mı Kenan? Bu dava neyin davası? Herhalde bu İBB davalarının ilki diyebiliriz buna. Nasıl tanımlayacağız, nasıl anlatacağız? Hiç bilmeyenlere nasıl anlatacağız mesela? Bir İtalyan kardeşimiz bizi izliyor şu anda eşiyle beraber. Açtı İngilizce versiyonu. Ya böyle bir dava varmış, tuhaf bir dava diyor. Nasıl anlatırız? Buonasera signor diye başlamak isterdim ama Aziz, Aziz İhsan Aktaş meselesi de bir tık geriye almamız lazım. Çünkü biz aslında bunu bir yıldır konuştuğumuz bir mesele. Aziz İhsan Aktaş kimdir diye başlamak gerekiyor. Kendisi aslında Diyarbakır'da kantin işletmeciliği yapan bir isim. Ama ne olursa şöyle bir şey oluyor bakın Cüneyt Bey. Şu olduktan sonra bir anda işler bambaşka bir hikayeye ulaşıyor. 2007'de Bilginay diye bir temizlik şirketi kuruyor ve daha sonra bunun gibi 5-6 şirket kuruyor. Sonrasında bir şekilde ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Aziz İhsan Aktaş'ın işleri genişliyor. Türkiye'deki devlet kurumları, belediyeler, AK Partisi'nden CHP'ye, farklı belediyelere kadar birçok belediyeyle iş yapıyor. Toplamda 594 tane bildiğimiz ihale var. Bu ihalelerin %21'i CHP'li belediyeler, 473 tanesi de AK Partili belediyeler ve devlet kurumları olduğu biliniyor. Özgür Özel'in de yaptığı açıklamadan dolayı. Sonrasında geçtiğimiz yıl şöyle bir şey oluyor. Bir anda Beşiktaş Belediyesi'ne bir operasyon düzenleniyor. Bu operasyondan sonra biz Aziz İhsan Aktaş örgütü diye bir örgütle tanışıyoruz. Bu örgüt Türkiye'deki farklı belediyelere iş yapmak için, yaptığı işin parasını almak için çeşitli miktarlarda araç, para ve farklı şekillerde rüşvet verdiği ortaya çıkıyor. Sonrasında karşımıza bir örgüt çıktı. Aziz İhsan Aktaş örgütü diye. Toplamda 200 kişi var. 81 farklı suç var. 20 ve işin içerisinde de belediye başkanlarının olduğu bir yargılamayla karşı karşıyayız. Bu aslında az önce dediğiniz gibi İBB operasyonlarının İlk aşaması. Aslında ilk aşaması Beşiktaş Belediyesi'nde yapılıyor. Bu davada şimdi şöyle bir davayı hızlıca özetleyeyim ben. Bir tane isim var Aziz İhsan Aktaş. Bu bir örgüt lideri olarak nitelendiriliyor ve toplamda 704 yıl istiyor. Ama şimdi izleyici de soracak. Ya Kenan 704 yıl istiyor savcı diyorsun. Adam 15 tane korumayla mahkemenin dışında bekliyor. Kendisi etkin pişmanlıktan faydalanan bir isim. O sebeple de tutuksuz yargılaması yapılıyor. Onun haricinde Beşiktaş Belediye Başkanı var. Rıza Akpolat. Beşiktaş'ta bir sürü isim var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar var. Geçmiş dönem ilçe belediye başkanlığı ile ilgili yargılanıyor. Sonra Avcılar Belediye Başkanı var. Utku Caner Çaykara. Esenyurt Belediye Başkanı var Ahmet Özel. Seyhan, Ceyhan, Adana ve tutuksuz yargılanan bir isim daha var. Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere. Toplamda 200 kişi yargılanıyor. Bunlarla alakalı farklı suçlardan da dava süreci başlamış vaziyette. Bugün duruşmanın ilk günü. Peki yine bu konulara girmişken dün bir açıklama vardı. Derya Çayırgan ismi geçen eski bir milli voleybolcu. Kendisiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'yla özel ilişkisi olduğuna dair çeşitli haberler çıkmıştı.
O da sessizdi. Dün bir açıklama yaptı. İlginç bir açıklama. Açıklamanın baş kısmında diyor ki ben diyor başka isimlerin önce bu işi yalanlamasını isterdim ama hiç kimse yalanlamadığı için bu açıklamayı yapmayı zorunlu buldum diyor. Yani neden bugüne kadar açıklama yapmadığın sorusu. Bu hususta açıkça ifade etmek isterim ki diyor orası önemli bak. Kamuoyuna servis edilen bu senaryoda benim dışımda da pek çok isme yer verilmekte. Bir getirelim ekrana. Bu iddialar bir ekrana getirirseniz bir kez daha o şeyi açıklamasını. Bu iddialar çeşitli kişi ve çevreler ilişkilendirerek yayılmaktadır. Bu nedenle bir süre adı geçen diğer kişilerin açıklama yapmasını bekledim. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması ve bu sessizliğin beni sevenlerin ve kamuoyunun zihninde gerçeğe aykırı bir kanaat oluşturma ihtimali sebebiyle kişisel onurum ve itibarım adına açıklama yapmak zorunlu haline gelmiştir diye başlıyor. Yani burada şimdi ismi alınan kişiler Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem İmamoğlu cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Oraya bir sistemle başlıyor ve sonrasında ne diyor Kenan? Sonrasında da Derya Çayırgan adı geçen isim sıralamış. Ben diyor eski voleybolcuyum diyor. Kimseden 50.000 euro para almadım. Tüm bunlar benim geçmişte yaşadığım birikimlerimden oluşan paralardır diyor. Kimsenin sevgilisi değilim demiş. Benim Ekrem İmamoğlu ile özel bir ilişkim olduğu ve sevgilisi olduğum iddialar iftiradır demiş. Mesleki başarılarım, geçmişim ortadadır demiş. Gelirim, mal varlığım 20 yıllık süreçte kazandıklarımdır demiş. Banka hesap hareketlerimden de bu açıkça görülecekmiş demiş. Sonrasında da bir cümlesi daha var. Diyor ki kentsel dönüşümle ilgili evimizin yıkılma süreci bu sadece bizle alakalı değil. Diğer yan binalardaki sıkıntılarla da kaynaklanmıştır diyor. Ağır hasardan dolayı evin yıkılma süreci olmuştur. Ve son olarak da şunu söylüyor. Mevcut gelirim 40.000 liradır ve hiç kimsenin de jetine binmedim. Bunların hepsi tamamen iddiadır ve hukuki süreç başlattım diyor Derya Çayırgan. Evet, yani cevap hakkına saygı çerçevesinde bunu da söylemek lazım. Çünkü şöyle oldu, böyle oldu, şunu oldu, bunu oldu diyorsunuz. Öbür taraftan hiç kimse ya bu ne diyor bu kadın kimse söylemiyor. O anlamda bence de ilginçti. Birazdan sana tekrar döneriz Kenan. Teşekkür ederim. Arda dün seninle iki konuyu konuşmak istiyorum. NATO Başkanı çok ilginç bir konuşma yaptı. Onu konuşacağız ama hala Rojava'da Kandil diyeyim şoku üzerinden atabilmiş değil. Yani tam olarak ne olduğunu şey yapamıyor ama bir yandan da Suriye'deki gelişmeleri mesela Sayın Tuncer Bakıran diyor ki kardeşlik farz ise Kobani bunun imtihanıdır diyor. Tabii bütün bu eleştiriler hep Türkiye'ye yönelik eleştiriler. Yani Türkiye'ye yardım etsin, Türkiye işte orada operasyon yapmasın, Türkiye şunu yapmasın, Türkiye bunu yapmasın. Şu anda Kürt siyasetinde hiç kimsenin gücü Kandil'e yetmiyor, eleştirmeye bile yetmiyor yani o anlamda. Öyle bir durumu görüyoruz. Ama Lindsey Graham yani Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden bir tanesi Trump'a bir çağrı yaptı, bir tweet attı. Ne diyor bu tweette? Çok net bir şekilde Trump'a ve ekibine dua ediyorum. Lütfen doğru kararları alsın ve oradaki ortaklarımızı yani Kürtlerden bahsediyor Suriye'de yalnız bırakmasın diyor. Lindsey Graham zaten hep genelde Türkiye karşıtı ya da biraz daha işte orada SDG'ye yakın siyasetiyle bilinir. Azılı bir İran düşmanı aynı zamanda. Ve diyor ki hem İran'daki protestocular hem de şu anda Suriye'deki Kürtler terk edilmiş durumda. Bir Rojava beklentisi vardı. Lütfen Hillary Clinton'ın Bingazi'de yaptığı hatayı yapmayın. Ben Hillary'yi ömrüm boyunca affetmeyeceğim Libya'dan çekilmesi ve oradaki adamlarımızı diyor. Yani oradaki ABD ortaklarını yalnız bıraktığı için şu anda aynısı Kürtler için geçerli olacak. Tekrardan Başkan Trump'a ve ekibine Tanrı korusun şeklinde bir tweet atmış. Resmen yalvarıyor adam yani bu kararından dön diye. Ancak bildiğimiz gibi Tom Barak önderliğinde ve Türkiye önderliğinde Trump'ın ve ABD'nin çizdiği politika orası için çok farklı ve karar verildi. Artık bunlar son çırpınışlar gibi görünüyor. Bir de Irak boyutu var. Ondan da hızlıca bahsedeyim Cüneyt Bey. Çünkü dün Tom Barak da Irak'la ilgili bir İstersen bir tweet saniye attı. bir dakika oraya girmeden önce şu tüneller hakkında biraz konuşmamız lazım. Çünkü şimdi Anadolu Ajansı bir yandan servis ediyor. Anka'dan görüntüler geliyor. Pek çok farklı yerlerde hem Suriye ordusunun ele geçirdiği yerlerde kilometrelerce uzun tüneller görüyoruz. Yani bu tünelleri kim yaptı? Bu tünelleri YPG yaptı. Yani Kandil yaptırdı, PKK yaptı. Şimdi bir tek bu görüntü değil mesela. İçinden arabalar geçen tüneller yapmışlar. Yani bu diğer görüntüleri de ben göndermiştim arkadaşlar ekrana getirirse. Orada mesela bak arabayla girmişler.
bir uçtan bir uca şeyle gidiyorlar, tünelle gidiyorlar. Belki metro yok şu anda Rojava'da, Kobani'de ama gördüğümüz kadarıyla metro kadar masraf yapılmış. Şimdi bunlar bir emek değil mi? Hem maddi hem manevi bir emek. Yani yıllar boyunca aslında bak yerleri böyle taşla kaplamışlar. Bayağı ince işçilik var yani. Yukarılardan borular geçiyor. Yani öyle sadece kazılıp çıkan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani odalar var, yönetim odaları var, şeyleri var. Şimdi bunları izlerken bir yandan diyorum ki ya hani ya coğrafya kader mi acaba? Hani bu insanlar bunu niye yaptılar acaba buraya diyorum. Hani yarın bir gün yine bir çatışma olacak, bilmem ne olacak diye mi? Bir yandan da diyorum ki ya bu insanlar bu kadar öngörüsüz müydü? Yani bu kadar büyük bir fırsat gelmişken eline şuralara verdikleri emeği, buralara harcadıkları parayı acaba yer üstünde oradaki insanların refahı için yapsalardı. Yani sözde hani yapılan yani sözde demeyeyim yani hani Öcalan'ın perspektifine baktığın zaman demokratik bir toplum var ya da işte oraya ben gitmedim ama giden gazetecilerin anlattığı perspektifte işte orada değil mi bir toplum yaratılacaktı böyle bir daha da ütopik bir toplum işte kendi kendini yöneten şeyler kendi kendini yöneten kentlerden bu mu çıkacaktı yani sonuçta kalan bu muydu ve bu ne yazık ki gördüğüm kadarıyla tartışılmıyor ve bütün her şey yani Kandil'deki bu öngörüsüzlük şu anda Türk devletine ihale ediliyor. Diyorlar ki ya bir de tuhaf bir şey Türkiye'de bir kesim muhalif kendini demokrat gördüğü için Kandil ne yaparsa yapsın doğrudur diyor. Ya hiçbir şekilde sorgulamıyor. Yani Türk devletini sorguladığı kadar Kandil kararı yani %10'unu sorgulasın razıyım. Sürekli bir mağduriyet ve bu mağduriyetin üzerine inşa edilen bir politika sonucunda büyük bir tabu, dokunulmaz bir tabu oluşmuş durumda. Kimse kendi içinde de bunun hesabını vermiyor ve görüyorsun şu anda ortaya çıkan bu tablo çok da böyle bir 15 yıldan geriye kalan bir tablo bu olmamalıydı. Ne bileyim 2 bina yaptırırdın, bir şey yaptırırdın şu tünellere harcayacağın zamana. Bambaşka bir sonuç olabilirdi. Ama daha vahimi dediğim gibi kendisine hani Kürtlerden daha Kürtçü Türkler var benim gördüğüm kadarıyla. Artık mesele etnik bir mesele de değil yani. Yani devlet düşmanlığı desem o da değil. Öngörüsüzlük olarak bakıyorum. Yani bu 90'ların ezberinden gelen bir mağduriyet edebiyatı üzerinden şu anda Kandil'in aldığı bu uygulamaları bile konuşamıyor insanlar. Yani Amerikalılara res çekmiş bir kısmı. Siz olmadan da biz burada oluruz falan demişler. Yani büyük bir özgüven gelmiş kendilerine gördüğümüz kadar. Şimdi onlar konuşuluyor, tartışılıyor. Ve ufak tefek de tabii böylesine büyük bir başarısızlığı şimdi kendi kamuoylarında nasıl anlatacaklarını yapıyorlar. Bakıyorum mesela kendi Kürt basında ufak tefek işte süreç bozuldu. Yani ne bozuldu? Bozulmadı süreç. Şu anda süreç gayet gidiyor. Yani Erdoğan süreç bozuldu diyene kadar, Öcalan bozuldu diyene kadar ya da Sayın Bahçeli bozuldu diyene kadar bozulmadı yani. Bozulmasına imkan da yok ama şu görüntüler çok ibretlik görüntüler yani. Yani şu görüntülere bakıp insanlar ah vah işte Türkiye'ye sahip çıkmadı. Türkiye neye sahip çıkacaktı? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani hem demin durduğu yeri, demin anlıyorum. Demde kimse yani gıkını çıkartamıyor yani. Ama bundan sonra böyle mi gidecek? Yani gidemez zaten. Eğer hani şu anda Kandil neydi? Silahlı bir güçtü. Silahlı bir gücün karşısında sen kelimelerle duramıyordun. Güneydoğu'daki realite buydu. Değil mi yani? Selahattin Demirtaş %13 aldığında şu anda cezaevinde ve neredeyse Kürt siyaseti tarafından terk edilmiş gibi. Yani Başak Demirtaş'ı İstanbul Belediye Başkanı adayı yapalım dediler. Yaptırmadılar. Kandil izin vermedi hepimiz bildiğimiz gibi. Peki bu düzen böyle mi gidecek mesela? Gitmeyecek. Eğer silahlar bırakıldıysa, gerçekten bırakılıyorsa önümüzdeki günlerde artık bu Kandil değil yani dağdakinin değil ovadakinin siyaset yapması gerekecek ve orada da bambaşka bir vizyon gerekecek. Onu şimdiden söyleyebiliriz. Evet, gelelim Irak'a. Irak'ta bir Tom Barak'ın açıklaması oldu. Aslında son bir haftadır Irak'la ilgili 3. tweet oldu. Zaten hatırlarsınız 17 Ocak'ta Mesut Barzani ile de görüşmüşlerdi. Bu sefer de Sayın Mesut Barzani ile görüştüm. Kobani'deki ihtiyaç sahiplerine nasıl yardım edilebileceğini konuştuk diyor. Ama sonra bir anda Irak atlıyor ve Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net. İran tarafından kurulan bir hükümet ne İran ne de Suriye'nin daha parlak bir geleceğe yönelme özlemleri için ne de ABD ile etkili bir ortaklık için başarılı olmayacaktır diyor. Şimdi bu açıklama yapmasının arkasındaki sebep 2 gün önce mevcut mevcut Irak Başbakanı Şeydani'nin devam etmeyeceğini açıklaması ve tekrardan 2006-2014 arasında başbakanlık görevi yapan İran'a çok yakın aslında ABD ile çok ters diyebileceğimiz Nuri el-Maliki'nin isminin gündeme gelmesi. Şimdilerde 85 yaşında ama hala İran'da ciddi bir karşılığı var. Biliyorsunuz İran Hizbullah'ta cepheyi kaybetti, Suriye'de kaybetti. Kendi ülkesinde zaten İran rejimi
ciddi şekilde sarsılıyor. Geleceği belirsiz, 6 ay sonra orada olacak mı bilmiyoruz. Venezuela, Rusya artık eskisi gibi yanında değil. Bu durumda Irak'a özellikle tutunmak istiyorlar. Haçlı Şabi biliyorsunuz oradaki milis güçleri, silahlı güçleri ve Nuri el-Maliki'nin oraya geri gelme ihtimali de oldu. Bunun üzerine zaten Tombarak bu açıklamayı yaptı. Nuri el-Maliki'nin de 2 gün önce aday olarak gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada bizim Irak'ta terörist olarak hapse attığımız bir kişinin Suriye'de etnik grupları bir yere getireceğini, yeni Suriye'nin bütüncül rolünü oynayacağına ben hiç inanmıyorum dedi. Bahsettik işte kim? Tabii ki de Ahmet Şara. Şimdi orada bir dengesizlik var. ABD de burada bu dengeyi kurmaya çalışıyor. Hem aslında İran'ın oradaki gücünü tamamen kırmak istiyor eline böyle bir fırsat gelmişken. Hem de Evet. Suriye ile yeni ortaklık bir Irak arıyor. Bunun için önce Mesut Barzani ile konuşuyor. Onun tavrı da tabii ki şimdilik belirsiz. Ne kadar sıcak bakacak Şara'ya ama ABD'nin isteğinin Sıcak dışına bakıyor çıkacağını canım. En ufak düşünmüyoruz. bir orada şey yok. En ufak bir sözünden çıkacağını ben de düşünmüyorum yani. Orada hiçbir tereddüt yok yani baktığın zaman. Ama bu anlattığında ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Tombarak şu anda Ankara'nın resmi büyükelçisi. Suriye özel temsilcisi. Görüyoruz ki şimdi Irak'a da müdahale ediyor. Yani aslında bütün bölgeyi bir anlamda işte daha yeni Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Yani bölge şu anda Tombarak'a bağlanmış durumda. Tombarak'ın hani bütün bölgeye bakan bir şey var. Muhtemelen İran'a da müdahalede onlar başa gelecek ve bir şekilde onun görüşleri olacak. Şimdi dün seninle bir görüntü paylaştım ben. NATO Başkanı Avrupa Birliği üyelerine konuşuyor. Şimdi tam daha önce Belçika Başbakanı Davos'ta söylemişti. Demişti ki canavarlar çağında, canavarlar dönemindeyiz. Antonio Gramsci'nin bir sözünden alıntı yapmıştı. Peki Gramsci kimdi? 1891'de doğmuş, 1937'de ölmüş. İtalyan komünist bir düşünürdü. Özellikle cezaevinde yaptığı hapishane defterleri notunda bu geçiyordu. Kendisi 30'lar Avrupa'sının krizlerini anlatıyordu ve bir gücün hani bir dünya dengesindeki gücün etkisini kaybedip bir düzenin çöktüğü ve yeni bir düzenin kurulmaya başladığı o belirsizlik yıllarında ki bunda 2. Dünya Savaşı'nın tam o başlarını işte 31-38 arasını kastediyor. O dönemi kastederek biraz da tabii ağır faşizme hem Mussolini İtalya'sına hem Nazi Almanya'sına eleştiride bulunarak canavarlar çağı başlamıştır diyordu. Şimdi bu canavarlar çağı başladı. Bir düzen çöküyor ama herkes bu düzenin çöktüğünün de farkında değil. Kim değil? Mesela Avrupa Birliği liderleri ama NATO'nun lideri, NATO'nun başındaki isim dün bir toplantıda çok güzel bir ayağa çekti Avrupa Birliği liderlerine. Neredeydi toplantı ve ne dedi Ardacığım? Avrupa Parlamentosu'nda Brüksel'deydi. İsterseniz 40 saniyelik bir kısım var. Sonra birkaç önemli açıklaması daha var Türkiye'de kapsayan. Önce altyazılı verelim asıl kısmını sonra üstünden geçeriz. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. Evet, Türkiye ile ilgili ne diyor bunu söyledikten sonra? Çünkü bir ara böyle şeyin artistliğini yapıyordu. Hem Fransa Macron hem Almanya. Ya biz bize yeteriz hani şey yapmayız. Danimarka'ya 15 asker gönderelim. Sonra tarifeleri duyunca arkasına bakmadan hemen kaçtılar. Kaçar gibi terk ettiler oraya. Türkiye ile ilgili ne diyor Rutte? Diyor ki NATO üyesi olan ancak AB üyesi olmayan ülkeler var ve bu müttefiklerimizin çabalarını, kabiliyetlerini ve ortak savunmamız açısından değerlerini çok öneme almalıyız diyor. Burada tabii ki başlıca da Türkiye'yi kastediyor. Ve şunu diyor yani Avrupalılar aslında daha da sert bir açıklama. Burada bu klipte almadığınız bir konuda eğer ki siz hayal ediyorsanız bir Avrupa ordusu kuralım. Zaten olan üniformalı askerlerin yanında ikinci bir üniforma yaratalım. ABD'nin olmadığı bu bir hayal diyor yani. Buna en çok zaten Vladimir Putin sevinir. Bunu kendine karşı bir tehdit olarak görür. Gelir sizi işgal eder. Yani bunu demiyor ama bunu demeye getiriyor. En çok Putin yüzünü güldürür. Hayal görmeyin diyor. ABD'siz olmaz diyor. Türkiye'siz, mesela Norveç'siz, Kanada'sız olmayacak diyor. Avrupa ve Kanada'ya şunu da söylüyor. Trump doğru yaptı diyor. Trump Lahey'de geçen yıl sizi toplayıp savunma harcamalarınızı %1,5'tan 2'ye hatta zaman içinde bir sene içinde %5'e çıkarın demese bunu yapmayacaktınız. Hem Avrupa ülkelerinin hem Kanada'nın
artık Amerika'nın NATO'nun yükünü karşılamayacağı, savunma sanayi için ödediği %60'lık 70'lik bütçeleri ödemeyeceğini bilmesi ve buna göre kendini silkelemesi, kendi bütçelerini hazır hale getirmesi lazım diyor. Trump sorusunu soruyorlar. Hani siz Trump'ın şeyleri nasıl buluyorsunuz diye soru cevap kısmında. Övgüyle bahsediyor. Trump doğrusunu yapıyor bence. Bence hepimizin bunun farkında olması lazım diyor. Zaten Grönland konusunda da Avrupalı liderler arasında, tabii şimdi kendisi Avrupalı bir NATO lideri aslında ama Trump'a yeşil ışık yakan direkt ve tamam bir şekilde bunu çözeceğiz diyen tek kişi de Mark Rutte'ydi. Hani böyle daddy diyor bilmem ne diye aslında komik bir figür haline gelmişti geçtiğimiz aylarda Eylül-Ekim ayında ama şu anda en mantıklı konuşan, en realiteyi siz de dediğiniz gibi kavrayan Mark Rutte olmuş durumda Avrupa liderlerinin aksine Cüneyt Bey. Şu anda Rutte yine konuşmasında şöyle bir şey söylüyor diyor. Türkiye'nin diyor 3000 tane diyor şu anda diyor şirketi var diyor. 3000'den fazla şirket Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminin parçası haline gelmiş diyor. Şimdi geçen gün Adem Metan'a Cüneyt Zapsu konuşmuş. Orada da Erdoğan'la bir anısını anlatıyor YouTube programında. Diyor ki ya ilk yıllardan itibaren Erdoğan geldiği göreve geldiği andan itibaren milli savunma sanayine kendi silahlarımızı üretime şey yaptı. Hatta o dönem Avrupa Birliği üyeleri bize dediler ki sizin gerek yok biz zaten bizden alabilirsiniz falan. Yok ilk yapmaya çalıştığı şeylerden biri buydu diyor. Aslında tam da canavarlar çağında Türkiye yeni bir kartı masanın üzerine koyabilir. O da Türk ordusu. Yani bugüne kadar bunu kullanmadı ama şimdi görüyoruz. Mesela çatır çatır kullanıyor Trump. Diyor ki pardon kardeşim diyor. Senin gücün yok, bir gemiyle gitmişsin oraya girmişsin diyor. 500 yıl önce orası senin olduğu anlamına gelmez diyor. Bunu neye güvenerek söylüyor? Tamamen askeri ve ekonomik gücüne güvenerek söylüyor. Yani bugüne kadar hani bu mesele çok gündeme gelmedi ama Türkiye şu anda NATO'nun en büyük ikinci ordusu yanılmıyorsam şu anda. Ve şu anda tam 19 üyesi var yanılmıyorsam ama 5 tane büyük ordusu var yani NATO'nun. Çek bakalım şimdi diyor ya yani şunu hep beraber yani şunu dedirtmeliyiz Rutte'ye. Nasıl Amerika olmadan şeyin hayalini kuruyorsanız Avrupa'yı savunmayı orayı Amerika'yı çıkart Türkiye'yi koy. Yani Türkiye olmadan Avrupa'nın savunmayı hayal eden hiç kimse olamaz. Ve biz bu kartı bugüne kadar hep böyle mahcup bir şekilde cebimizde tuttuk. Niye tutuyoruz ki? Bak burada çatır çatır kullanıyor adam istediği zaman yani. Yani tamam gidelim gemileri yakalım, işte köprüleri yıkalım anlamında söylemiyorum. Ama şu anda bu yeni çağda yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani o kutudan çıkıp başka türlü düşünmemize ihtiyaç var. Yani artık biz onlara muhtacız psikolojisinden çıkmamız lazım. Elbette hani bazı haber kanallarında olduğu gibi yemişim Avrupa'yı noktasına gelmekten bahsetmiyorum ama aklı selim bir şekilde bizim bu avantajımızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. Onu da nasıl kullanacağımızı umarım kullanırız diye düşünüyorum. Kullanabileceğimizi düşünüyorum derken bu tamamen bir gazetecinin şu andaki oluşan yeni dünya sistemindeki görüşleri. Olur mu? Olursa iyi olur ama olmazsa şu anda mesela hiç kimse böyle bir kartı düşünmüyor. Oysa ya zaman değişiyor. Yani 20 yıl öncenin Avrupa'sıyla karşı karşıya değiliz. 10 yıl öncenin Avrupa Birliği ile karşı karşıya değiliz. Yani bazı konularda kendimize en azından biraz daha güven gelebilir. Bu şuursuz bir güvenden bahsetmiyorum. Hadi yakalım, yıkalım, gidelim, her şeyi açalım. Hadi Viyana'yı kuşatalım anlamında söylemiyorum ama pazarlık masasına yani yeni bir dünya düzeni kurulurken biz de yeni şeyler çıkartıp koyabiliriz diye söylüyorum. O anlamda bana anlamlı geliyor. Bütün bu gelişmelere baktığın zaman farklı bir okuma yapılmalı, yapılabilir diye hayal ediyorum. Arda çok teşekkür ederim. Deniz'le devam edelim. Deniz, ilk olarak ilginç bir gelişme var. Türkiye'de Booking.com adlı şirketi kapalı. İşte otellere mesela gidiyorsun yurt dışında Booking.com'dan rezervasyon yapıyorsun. Şimdi TURSAP yani Türkiye Turizmciler Birliği Seyahat Acenteleri 10 Birliği. Efendim? Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 10 tane farklı rezervasyon sitesinin daha kapatılması için dava açıyor. Nedir bu tartışmanın arkasında? TURSAP niye böyle bir yol izlemiş? Çünkü ben Turizm Bakanlığı'na sordum. Diyorlar ki bizimle bunun bir alakası yok. Tamamen TURSAP'ın tasarrufuyla olan bir şey bu diyorlar. Yani ne yapılmaya çalışıyor anlamadım. Sen anladın mı burada? Şöyle yetkilileriyle konuştum. Yani TÜRSAP nedir? Bir kere onu bir açayım. Siz Türkiye'de legal bir acente açmak istiyorsanız TÜRSAP'a üye olmanız gerekiyor. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü diyebiliriz. Hemen hemen de 15.000 seyahat acentesi üye, 30.000 TL senelik aidat ücreti ödüyorlar. Böyle bir organizasyon. Bu organizasyonda işte bu acentelerin haklarını savunuyor. Organizasyonlar yapıyor. Turizmi geliştirecek projelerde bulunuyor. Ve Kültür Bakanlığı'na da bağlı bu arada. Yani hiç iki kopuk organizasyon değil bunlar.
dediğiniz gibi 10 platform için erişim engeli davası açmışlar. Yetkililerle konuştuğumda bana şunu söylediler. Biz aslında 20 şirketi mercek altına aldık. Rezervasyonlar yaptık normal müşteri gibi. Analiz ettik nereye gidiyor paralar, nasıl oluyor sistem vesaire ve 10 tanesinin Türkiye'de bağlı bir şirket aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yani vergilerini ödüyorlar. Burada bir ayakları var. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Ama diğer 10 tanesi ki içlerinde Airbnb, Expedia, Agoda gibi şirketler var kamuoyunda yakından tanıdığı. Bunlar diyor ne vergi veriyorlar, ne Türkiye'de işte bir ofisleri var, muhatap yok. Vergiden kaçtıkları için fiyat kırabiliyorlar ve haksız rekabetin önünü açıyorlar. Biz nasıl Booking için erişim engeli getirdiysek bu şirketler için de dava açtık. Buradaki temel amacımız aynı denklem içinde olmamız. Yani onlar da vergi ödesin, onlar da ofis açsın. Başka bir beklentimiz yok. Açtıkları vakit biz bu davadan vazgeçeriz ama açmıyorlar diyorlar. Şimdi tabii burada da kamuoyu ikiye bölünmüş. Hani haklı bir yön de var. Evet, haksız rekabet ama öte yandan ben bir tüketici olarak dünyanın 195 ülkesinde Airbnb kullanıyorum. Çünkü Türkiye'de de yine Airbnb yasak gelirse turizme darbe vurabilir. Arada kaldığım bir konu vallahi. Yani net bir fikrim yok şahsen. Bir yandan da Tursap diyor ki 12 bin tane bizim şeyimiz var, acentamız var. Tatile gitmek istiyorsan onlardan yap diyor tabii özünde. Bütün bu tartışmanın özünde Tursap diyor ki Tabii. bizimkileri kullanın yani. Yani ben de yani bu yasaklamayla bir yere varacağımızı düşünmüyorum. Gerekli şeyi yaparsın, uyarıyı yaparsın. Çeşitli şey yaparsan kendini içine kapanık bir sistem bir defa dünya turizminden kopartacak bir şey bizi. Yani bu ciddi bir şekilde hani mesela Booking.com kapalı. Niye kapalı kardeşim Booking.com? Yani onlarca televizyon kanalı geldiler burada şube açtılar. Konuşursun açar yani. Açılmayacak bir şey değil. Fransa'da açıyorsa burada da açar. Ama bunu yasaklı bir zihniyetle götürmek tabii şu anda yani Tursap eğer ya sadece vergi kaçağını biz kontrol etmek için bunun davasını açıyoruz diyorsa tebrik ederim. Kucaklayıp öpmek isterim kendilerini yani böylesine bir içten yaklaşımdan dolayı. Ama bir yandan da yok kardeşim yani onlar ayrı bizim de burada taşmayız bizim acenteler diyorsa o da ayrı bir tartışma tabii. Yani bu perspektiften de bakmak lazım. Deniz, şimdi bu penguen meselesiyle başladık. Aslında bunun farklı bir açısı var. Hatta penguen bak Tarkan konseri. Geçen gün birisi analiz etmiş. Bizim Aslı Gökner beraber gittik konsere. Gittikten sonra demiş ki ya demiş Tarkan demiş bize biraz 90'ların havasını getirdi. 90'ların mutluluğunu, 90'ların ne bileyim 90'larda Türkiye çok acayipti. 90'dan 2007'ye kadar 90'lardaki bu özel televizyonlar, radyoların patlamasından sonra inan şu anda yaşadığımız eğlence hayatının 10 katı bir eğlence hayatı vardı. İşte ne bileyim Cihangir'de mesela Time'a kapak oluyordu. İşte dünyanın expatleri şimdi Dubai'ye gidiyorlar ya. İşte Cihangir'e geliyorlar İstanbul bilmem ne diye. Sonrasında 2013'te ben 2011'de sanırım eğlencesini yitiren ülkeyi yazdım. Çünkü en son şeyden sonra bambaşka bir yere geldi. Eskiden mesela bakıyorum şu anda onunla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Giriyorsun ya komedi dizisi yok ya. Ya biz eskiden Avrupa Yakası vardı bilmem ne vardı. Bak sevgili Haldun Dorman Gülben Ergen'le Dadı diye bir dizide oynardı. Yani eğlenirdik. Şimdi bakıyorsun abi kan gövdeyi götürüyor Türk televizyonlarında. Ya da böyle bir algı mı var? Sen bakabildin mi biraz? Yani son yıllarda ne tür diziler çekilmiş mesela? 2013'ten 2026'ya kadar prime time'da yayınlanmış tüm dizi listesini topladık. Hemen hemen 718 dizi yayınlanmış. Büyük bir ölçeği dram. Yani o 718 dizinin 625'i dramatolojiden oluşuyor. Burada romantik dram var vesaire vesaire. Tarihsel daha dönem dizileri diye adlandırabileceğimiz sayısı 17. Tabii bunun maliyeti çok yüksek. Yani orada prodüksiyon vesaire gerçi belki yapay zekayla tekrardan yapılabilir ama komedi sizin de vurguladığınız üzere sadece 2. Bu son 13 yıldan bahsediyorum. Prime time için yayınlanan dizilerden. Burada da sık sık dile getiriyoruz. Buradaki ekosistemle alakalı. Şimdi hep ratingler konuşuluyor vesaire. Şimdi bir rating hemen hemen 750 bin kişiye denk geliyor televizyonculukta. Bir dizinin kar edebilmesi için yani reklam alıp normalde maliyetini çıkartabilmesi için dizicilerle konuştuğumuzda 7 rating vesaire diyorlar. Yani bu da 5 milyon izleyici demek. 5 milyon izleyiciliği aldığınızda maliyetiniz çıkıyor. Maliyet nedir? Hemen hemen dizi başına 20 milyon TL'lerden bahsediyoruz. Bakın çok uçuk paralar. Yani bir ay dizi yapmanın maliyeti 80 milyon TL'lerdeyiz.
Sonuç olarak siz bu dizileri 195 ülkedeki dağıtım aracı şirketlerine vermediğinizde, yani onlara satmadıktan sonra dizinin yapım maliyetini çıkartamıyorsunuz. Ama komedi içerikleri de biraz lokal kaldığı için, genellikle burada hep Gibi dizisine örnek veriyor insanlar. Şimdi Gibi dizisini herkes seviyor burada. Ama siz bunu Latin Amerika'ya satamazsınız. Kuzey Afrika'ya satamazsınız çünkü anlamazlar. Daha böyle dram, işte aşk, meşk tarzı hikayeler, daha evrensel konular satılabildiği için bu bizim izlediğimiz dizilerin kökünü de değiştirdi. Ama bu araştırma yaparken aslında ben şiddetle alakalı ne kadar dizi yapıyoruz? Çünkü son dönemde işte suça sürüklenen çocuklar vesaire, bunu da konuşuyoruz. Hani bu kadar fazla mafya dizisi var mı yok mu? Aslında yok. Yani 11 tane suç, aksiyon, daha tırnak içinde mafyavari dizi gördüm. Ama şeytan ayrıntıda gizli. En çok izlenen, şu son 13 senedeki en çok izlenen dizileri yan yana getirdik. İlk 20 liste. Ya orada da konu dram da olsa, aşk meşk de olsa içinde muhakkak bir şiddet sahnesi var ve özellikle burada birkaç dizi zaten mafya dizisi. Yani mafya dizisi az var ama en çok izlenen klasmanda onlarda kendilerine yer buluyor. Özellikle burada Çukur, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, işte Kurtlar Vadisi Pusu, İçeride gibi diziler, bunlar tamamıyla mafya dizileri. Çok fazla şiddet sahnesi var. Diğer dram olarak geçen dizilerde de şiddet sahnesi görüyoruz. Hemen hemen en çok izlenen 20 dizinde %70'inde şiddet sahnesi var ve bunların 4'ü mafyavari diziler. Bu da işte son dönemde artan, ya dizilerde çok fazla şiddet sahnesi geçiyor vesaire algısını kuvvetlendiren emareler diyebilirim. Ama burada da şunu ayırt etmek lazım. Amerika'da da şiddet sahnesi var vesaire, yani şiddet tabii ki olacak dizilerde. Silah tabii ki olacak mafyavari dizilerde. Ama yani şimdi isimlerini vermeyeyim. Bu dizilerden bir iki tanesinin kuruluş amacı adam öldürmek üzerine. Yani diziyi açıyorsunuz, 1. dakikadan sonuncu dakikaya kadar adamlar birbirini vuruyor. Ve nedensiz bir şekilde vuruyorlar. Yani zevk alarak vuruyorlar. Bu da norm haline getiriyor. Kültürel bir norm olarak görüyor çocuk bunu. Bunun üzerinde belki biraz yoğunlaşılabilir. Yani biraz da bir yanım diyor ki ya arz talep dengesi. İşte bu kadar arz varsa, yani talep varsa arz da ona göre belirliyor. Ama bir yanında senin dediğin bu ekonomik, yani duygusal mesele aslında arz talebin önüne geçiyor. Adam çünkü diyor ya insanlar komedi izliyor mu? İzliyor. Nasıl izliyor? Gir YouTube'a. Şu anda eski komedi dizileri, Avrupa Yakası bilmem ne, hani eski olmasına rağmen izlenme rekorları kırıyorlar. Yani şu günlerde insanlar YouTube'da eski dizileri seyrediyorlar. Eski komedi dizilerini seyrediyorlar. Neden? Çünkü yok. Aslında mesela Rütük çok hani son zamanlarda aslında ceza şeyini azalttı biraz ama ya biraz bu perspektiften bakıp buna nasıl bir çözüm bulunura bakmak lazım. Çünkü o dengeyi kaybettiğin zaman işte suça sürüklenen çocuklar diyoruz. İşte ülke çok gergin diyoruz. Eğlencesini yitiren ülke diyoruz. Yani işte bu kurumlar biraz da bu yüzden yoklar mı burada? Yani bunun bir şekilde finansını sağlaması lazım, kolaylaştırması lazım. Belki de ne bileyim ya, bu dengeyi bir şekilde tutmak lazım. Çünkü o şeyi getirelim ekrana bir daha, grafiği. Yani bu grafik normal bir grafik değil. Normal o değil. Bir önceki genel şeye baktığın zaman şimdi sadece 2 tane komedi dizisinin üretilmesi gerçekten buradaki ekosistem açısından bir aksaklığı gösteriyor ve bu arz talepten kaynaklanan bir şey değil. Tamamen ekonomik nedenlerden dolayı yapımcıların tercih ettiği ya da televizyon yöneticilerinin tercih ettiği bir şey. Ama yani hatırlarsan 90'lı yıllarda Şenkal Atasagun, MİT Başkanı çıkıp demiştik ya o dönem ya bu magazin programları çok arttı. Ya bu magazinle biz bir şekilde toplumsal olarak mücadele etmeyiz. O dönemde de aşırı böyle çok fazla magazin programları izleniyordu. Çünkü orada da başka bir şey vardı. Yani işte büyük ünlülerin hayatları, zenginlerin hayatları bir toplum içindeki kutuplaşmadan, yani ekonomik ve sosyal kutuplaşmadan bahsediyordu. Şimdi bu aslında baktığın zaman sadece Rütük meselesi de değil. Yani bir Türkiye meselesiyle karşı karşıyayız. Yani normal olmayan bir durumla karşı karşıyayız ama ne yapmak lazım bilmiyorum. Yani her şeyde devletin eliyle yapmak doğru değil, onu da biliyorum ama bir tereddütte kaldığım noktalardan bir tanesi. Ama hiçbir şey yapmayıp seyretmekten daha fazla bir şeyler de yapılabilir diye düşünüyorum. Son olarak ilginç bir devir teslim töreni vardı. 65 yıl bir kadın aynı şeyde çalışıyor, iş yerinde ve emekli ediliyor ve konuşuluyor bu. Çok konuşuldu. Neden bu kadar çok konuşuldu? Olay nerede geçiyor? Japonya'da geçiyor. Yasuko Tomaki, bu ekranda gördüğünüz hanımefendi, tam 91 yaşına kadar aynı şirkette aynı pozisyonda çalışıyor. İdari işler bölümünde Osaka'da Sunjo Endüstri diye bir şirket ve yani
o kadar fazla o şirkette kalıyor ki bilgisayar kullanmayı 67 yaşından sonra öğreniyor. İlk girdiğinde 20 kişi var. Şirketten çıktığında, emekliye ayrıldığında 430 kişi bulunuyormuş. Şirket de büyümüş epey. Son olarak işte bu Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Çünkü işte 65 yıl boyunca aynı şirket bünyesinde başka kimse çalışmamış. Ve son olarak şunu ekliyor. Damla damla birikiyor. Ben hep başkalarına faydalı olmak için doğduğumu hissettim. Şirket başkanını, yöneticilerini ve çalışma arkadaşlarımı mutlu etmek benim hedefim oldu. Yani her şirkete Allah böyle bir çalışan nasip etsin diyorum. Kendi rutinleri de ilginçmiş. Her gün 5.30'da kalkar, yogasını yapar, işe öyle gidermiş. Her zaman işe ilk giden personel o olurmuş. Ve bayağı da dinamik duruyor. Yani hiç böyle videoları izlerken 91 yaşında demezsiniz. Çok mütevazi bir hayatı gerçekleşmiş. Ben de biraz merak ettim. Hani bizim şimdi Z kuşağı da çok iş falan değiştiriyor. Biz Z kuşağında 7 aymış mesela iş değiştirme periyodu. Şimdi o tabii 65 yıl bir yanda, diğer yanda 7 ay, jenerasyonlar arası farkı da görebiliyoruz. Vallahi biz de en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi bu ekip arkadaşlarımızı tutmak. Çünkü şimdi neyse ki hani yıllardır beraber çalıştığımız isimler var. Çok kolay insanlar hani ya birazcık bir maaş artışı görüyor farklı bir şirkette, hadi oraya gideyim diyor. Ya da birazcık farklı bir şey görüyor ve bu yanlış tercihler sonucunda da pek çok kişinin çok da kalıcı olmadığını görüyoruz. Benim hani şiar edindiğim şey mesela ben mesleki hayatımda 4 ya da 5 yer değiştirmişimdir yani. Hani hiç yani gayet istikrarlı bir şekilde gitmişimdir. Ama bakıyorum Silikon Vadisi'nde mesela iş değişiklikleri 3 yıla inmiş durumda yani. C-level iş değişiklikleri 3 yıl, 4 yıl arasında değişiyor. O da ilginç bir durum. Çok teşekkür ederim Denizciğim. Nazlı gel istersen bugün ertelediğimiz şu Çin'in nasıl böyle ucuzculuktan teknoloji devi haline dönüştüğünü konuşalım. 2030 planı denen bir plan uyguladılar herhalde ama onun öncesinde beğen tuşunu hatırlatalım. Onu hatırlatmayı unuttuk. Beğen tuşuna basarsanız bu yayınları daha çok kişi izliyor. Onu hatırlatıp sana soralım. Ne yaptı Çin? Ne oldu? Kafasına ne düştü de 2030 diye bir plan çıkarttı? Ne var bu planda? Bu arada davayla ilgili avukatlardan bir açıklama gelmiş herhalde. Nedir bu açıklama? Aziz Sanaktaş davası başladı şu anda. Bu dava haftanın her günü devam edecek ama ne kadar süreceğini henüz net olarak bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Aziz Sanaktaş'ın girişte gülerek 15 tane korumayla beraber verdiği bir röportaj vardı. Ben buradayım, söylediklerimi tekrar etmek için geldim diye. Avukatının bir açıklaması var. Diyor ki Aziz Sanaktaş koruma ordusuyla girmedi. Ondan suikast girişiminden kaynaklı devletin sağladığı korumalardır diye bir açıklama yapmış. Oradakilerin hepsini özel devletin verdiği korumalar olduğu dile getiriliyor. Şimdi duruşmada başladı sırayla. Öncelikle farklı şehirlerden gelen ve tutuklu olan belediye başkanları ifadelerini verecekler mahkeme karşısında. Önemli bir şey olursa da tekrardan dönüş yapacağız yani mahkeme salonunda neler olup olmadığı ile ilgili. Nazlı ile devam edelim. Sanırım yer değiştirdi. Nazlı şimdi en baştan bize anlatmaya başlar mısın bir kez daha? Çünkü biraz sesin yankılandı biraz önceki yayında. Tam olarak duyamadık seni. Orada Şu mısın? an iyi Evet. geliyor diye düşünüyorum. Bir sıkıntı Evet. yoksa devam Dinliyoruz ediyorum. Nazlı'cığım. Az önce işte Çin'in 2030 vizyonunda neler planladığından, neleri ne kadar gerçekleştirebilecek, neleri gerçekleştiremeyecek, ABD ile yarıştığı konumda 2030'da onu neler bekliyor ona bakalım. Ekonomi alanında biliyorsunuz 2030'da dijital ekonomi pazarının 15 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu pastada da en büyük pay Çin'in diyebiliriz. Bu doğrultuda tabii ki Tencent, Huawei, Alibaba gibi bu dev teknolojik şirketlerin etkisinin çok büyük olduğunu söylemek mümkün. Çin ekonomisi Cüneyt Bey merkezinde çift döngü denilen bir sistemi kullanıyor. Peki nedir bu çift döngü sistemi? Birinci döngü içeriye bakıyor. Yani Çin halkı Çin'de üretilen şeyleri alsın, onları tüketsin ve orta sınıf büyüsün, tüketim artsın. Hedeflenen bu. Dış döngü, ikinci döngü de dışarıya bakıyor diyebiliriz. Bu da ihracat tabii ki devam etsin yine ama Amerika'ya ve Avrupa'ya bağımlı olmayalım. Hedeflenen bu. Yani Çin şunu diyor, dış etkenler bizi ne kadar etkilerse etkilesin, biz içteki dengemiz ve ekonomik pazarımızla birlikte büyüyelim. Teknoloji ayağına baktığımızda da teknoloji Çin'in 2030 vizyonunun
en kritik ayağı demek mümkün. Özellikle yapay zeka, çipler ve ileri üretim alanında artık yapay zeka teknoloji Çin için ekonomik bir tercih olmaktan çıkıyor. Ulusal bir güvenlik meselesi haline geliyor diyebiliriz. Tabii ki ABD'nin uyguladığı geçmişteki yaptırımlar da Çin'i bu alanda durdurmadı ve daha çok ders alıp ilerlemesini sağladı. Hatırlarsanız 2022'den itibaren Amerika Çin'e yapay zeka ve süper bilgisayar çiplerinin satışını kesmişti. Tabii ki Çin bu çipleri, ileri düzeydeki çipleri üretmekte zorlanıyor ama mevcut teknolojiyi alıp kendi içlerinde hızlı ölçekleme yeteneklerine sahipler. Bugün baktığımızda zaten yapay zeka Çin'de sadece telefonlarda veya uygulamalarda değil, hayatın her alanında dominasyon sağlıyor. Yani en somut hedeflerden bir tanesi de 2030'da yapay zeka alanında Çin dünya lideri olmayı hedefliyor diyebiliriz. Sanayi alanına bakalım. Biliyorsunuz Çin için ucuz işçilik ülkesi gibi bir algı hakim tüm dünyada. Çin bunu kırmak istiyor. Hedefse akıllı üretim, yani robotların çalıştığı, insanların yönettiği bir sanayi düzenine geçmeyi hedefliyorlar. Elektrikli araçlar, bataryalar, robotik sistemler gibi sistemlerde üst düzeye çıkmak en büyük hedeflerinden bir tanesi. Tabii ki ileri teknoloji, silah sistemleri, füzeler, savaş uçakları gibi sistemlere de inanılmaz yatırımlar yapmış durumdalar. İklim ve çevre meselesine gelelim. Bu aslında Çin'in en çelişkili alanı demek mümkün. Çin çünkü dünyanın hala en aktif ve en büyük kömür kullanıcısı. Ama aynı zamanda da en büyük güneş paneli üreticisi ve en büyük rüzgar paneli enerjisi kurucusu diyebiliriz. 2030'a kadar hedeflediği şey ise iklim ve çevre kapsamında karbon salınımını ilk önce zirveye çıkarıp sonrasında düşürmeye hedefliyor. Yani biz önce büyüyelim, tüm teknoloji ve diğer alanlardaki hedeflerimizi gerçekleştirelim. Sonra 2060 vizyonunda karbon nötrü hedefleyerek bu vizyonu oraya entegre edelim diyorlar. Tabii ki yenilebilir enerji kapasitesine baktığımızda da yine dünya liderliğini hedefliyorlar. Zaten hali hazırda güneş ve rüzgar enerjisi kısmında birinci sırada yer alıyor Çin. 2030'da da bu kısmı kullanarak aslında yenilebilir kaynaklardan karşılamak istiyorlar tüm enerji ihtiyaçlarını. Tabii ki bunun sonucuna baktığımızda da bazı toplumsal sorunlarla karşı karşıyalar. Bu da bu vizyonu gerçekleştirmekte bir tık engel oluşturuyor onlara. Nüfus hızla yaşlanıyor, genç işsizlik artıyor, doğum oranları son yılların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Tabii ki bu eksende de Çin bu vizyonu ne kadar geliştirebilecek, ne kadar geliştiremeyecek önümüzdeki senelerde görmüş olacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Gayet iyi gidiyorsun Nazcığım. Devam. Uzak Doğu'yu senden dinliyoruz. Anthropic var. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden bir tanesi. Yani OpenAI'nin bir anlamda şu anda rakibi. Anthropic'in CEO'su 350 milyar dolarlık bir şirketten bahsediyorum. Değeri yani şeyde. Uzun bir konuşma yaptı ve 5 maddede dünyayı bekleyen yapay zeka ile ilgili şeylerden bahsetti. Dedi ki ya özellikle Çin'in birinci tehdit olarak zaman çok azalıyor diyor. 1-2 yıl içinde bütün dünyayı etkileyecek bir şey geliyor diyor yani. Yapay zeka çok hızlı gelişecek diyor. O yani artık hani 5 yıl 10 yıllar revize ediyor. Diyor ki hayır, 1-2 yıl içinde karşımıza çok güçlü bir şey geliyor diyor. Devam edelim. İkinci itirafında diyor ki, aslında itiraf demeyelim, uyarı. Asıl sorun teknoloji değil diyor. Veri merkezinde yaşayan bir dahiler ülkesi diyor. Nobel ödülleri insanlarından daha zeki, insanlardan 10 kat, 100 kat, artık 300 kat daha hızlı düşünen şey. Ve diyor bir yapay zeka doğuyor. Bu ölçek asıl meseleyi değiştiriyor diyor. Yani insanların Yuval Harari'nin söylediği değersizleştirilmesi, kimi işlerin bitmesi, beyaz yakalıların işlenmesi gibi konular var. Asıl korktuğu şey ise cloud laboratuvarları var, biliyorsunuz şu anda o da çok konuşuluyor. Anthropic'in bir ürünü. Buna şey yapıyorlar, yapay zekanın yalan söylediğini, şantaj yaptığını, entrika kurduğunu ve kendi kendine öğrenirken kötü kişi olmayı tercih ettiğini fark ediyorlar. Ve buna müdahale ediyorlar. Hatta bunlar manipüle etmeye çalışıyorlar ve iyi bir insan gibi kendini yetiştirmesini söylüyorlar. Ya diyorum, çatışma kaçınılmaz. Yani bunlar sadece böyle hesap yapan makineler değil. Yani kere 2 4 değil, kere 2 5 diyor mesela. Ve seni ikna etmek için de elinden geleni yapıyor. İkna olmazsan da mesela kafana bombayı yağdırırım da diyebilir yani. Hani psikolojik olarak karmaşık varlıklar olarak davranabiliyorlar. Ve son olarak da bir başka itiraf var. Diyor ki ya biz diyor Anthropic 7 kurucusu diyor. Servetimizin %80'ini diyor bağışlayacağız diyor. Çünkü bu %80'ini bağışlamazsak bu şeyden daha
büyük bir fark ortaya çıkıyor diyor. Şu anda mesela Sam Altman'ın öyle bir derdi yok. Adam istediği kadar parayı koyuyor oraya, şey yapıyor ve de bir şekilde bu parayı döndürüyor orada yani. Yani istediği gidiyor şey alıyor. Bunlar vereceklerini söylemişler ama henüz vermemişler. Ama verecekler mi? Bu ilginç. Bugüne kadar ilk kez böyle bir vaatte bulunan bir şirket gördük. Onu da belirtelim. Evet, bugün bir iki konumuz var ama onu yarına bırakalım. Çünkü bu yeni şeyde bir şey deniyoruz şu anda. 1 saatin altında kalan yayınları otomatik İngilizceye çevirecek mi çevirmeyecek mi? Bugün ilk denememiz olacak. Bir onu deneyelim. O yüzden Elif'le Setana'yı yarın artık programımıza alırız. Beğen tuşunu bir kez daha hatırlatayım. Beğen tuşuna bastığınız zaman daha çok kişiye ulaşıyoruz. Onun dışında işbirlikleri için mesela Avva gibi siz de bize sponsor olabilirsiniz. Neden olmasın? Ağın eli tutulmaz. Kenan@Dipnot TV'ye yazabilirsiniz. Ya da farklı işbirlikleri yapabiliriz. Bunları konuşuyoruz. Biz de kafamıza yatanları yapıyoruz. Hepsini yapmıyoruz. Ama onun dışında özellikle yorum yazabilirsiniz. Ve katıl tuşu var. Katıl tuşundan da yine bize üye olup katkıda bulunabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 12'de tekrar buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.